Merhabalar, Neslinden Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum, görseli ve lezzeti muhteşem bir tatlı olan çikolata soslu yalancı tavuk göğsü yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Tatlımızın yapımına önce tavuk göğsünü yaparak başlayalım. Bunun için 125 gram tereyağımızı tenceremize alalım. Tereyağımızın erimesini bekleyelim. Tereyağımız iyice eridi. Eriyen tereyağımızın üzerine 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle bir bardak unumuzu alalım. Ve şöyle unumuzu güzelce bir 5 dakika un kokusu gidene kadar kavuralım. Kısık ateşte arkadaşlar, ocağımız çok açık değil. Çok yakmıyoruz. Şöyle sadece bir un kokusunun gitmesini istiyoruz. Şöyle sürekli yine aynı şekilde karıştırıyorum. Unumuzu 5 dakika kavurduk. Kesinlikle rengi dönmeyecek arkadaşlar. Sadece un kokusu gidecek. Şimdi 1 litre soğuk sütümüz var. Yavaş yavaş sütümüzü ilave ediyoruz. Ve sürekli yine karıştırıyoruz. Sürekli karıştırmazsanız topak olur. Tavuk göğsümü bir çırpıcıyla karıştırmaya devam ediyorum. Hem bu şekilde unum daha güzel karışıyor. Ocağımın altında kısığın bir tık üstüne açtım. Mutlaka karıştırmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Karıştırmaya bıraktığınız an içinde un olduğu için dibini tutar, yanar. Hem görsel olarak içinde yanıklar oluşur, görüntüsü hoş olmaz, hem tadı bozulur. Onun için biraz sabır gerektiren bir şey ama sonuç muhteşem. Bu şekilde sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Tatlımız görüyorsunuz göz göz olup kaynamaya başladı. Şimdi altını tamamen kısıyorum tekrar. İçerisine de yine 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle bir bardak toz şekerimi ilave ediyorum. Bir paket de vanilyamız var. Bunu da ilave edelim. Ve şöyle şekerimiz, vanilyamız iyice eriyene kadar yine karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Şekerimiz ve vanilyamız da iyice eridi. Tekrar göz göz olup kaynadı. Artık tavuk göğsümüzün pişirme işlemi tamamlandı. Şöyle bir de kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir kıvamı oldu. Şu akışkanlığı, şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi artık altını kapatabiliriz. Şimdi de tenceremizdeki tavuk göğsümüzü şöyle bir cam kabımın içerisine alıyorum. Burada mikserle çırpacağım. Tavuk göğsümüzün üzerine yine aynı klasik 200 mililitrelik bardak ölçüsü daha önce kaynatıp soğuttuğumuz süt, pastörize süt de olabilir. 2 bardak soğuk süt, 1,5 bardak pardon, soğuk süt ilave ediyorum. Bu da yarımdı. Bunları şimdi güzelce çırpacağım. İyice 5 dakika mikserimde önce yavaş ayarında 5 dakika güzelce çırptık tavuk göğsümüzü. Gördüğünüz gibi kıvamı şöyle daha akışkan bir kıvamda. Tavuk göğsümü şöyle bir dağıtıcı aparatına koydum. Ben bu şekilde dağıtıyorum. Böyle daha düzgün oluyor. Ama bu yoksa kepçeye de koyabilirsiniz. Şimdi şöyle kaselerimizin içerisine tavuk göğsümüzü alalım. Çok doldurmuyoruz arkadaşlar. Üzerlerine şimdi çikolata sosu da gelecek. Onun için çok doldurmayın. Aparatımı tekrar doldurdum. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. İçine süt ilave ederek daha akışkan hale gelmesini sağladık. Bu şekilde tavuk göğsümüz daha güzel bir kıvam oluyor. Ve çok daha güzel bir lezzet oluyor. Bütün tavuk göğsümüzü kaselere boşalttık. Gördüğünüz gibi tam doldurmadım. Yani bir parmak yukarıda kaldı boşluk. Onun üzerine de çikolata sosunu dökeceğiz. Onun için biraz boş bırakıyoruz. Benim kaselerimin ölçüsü 200 mililitre arkadaşlar. Daha küçük veya daha büyük olabilir. Onun için sizin de sayılarınız değişebilir. Çok sayıya takılmayın. Kaseleriniz ya da evde hangi boy kaseleriniz varsa onlara yapabilirsiniz. Ama bu şekilde olduğunda daha çok misafirinize sunabilirsiniz. Daha çok adet çıkar. Daha küçük kase olunca daha fazla çıkıyor. Şimdi tatlılarımızı
en az 1-2 saat soğumaya ve dinlenmeye bırakıyorum. Tatlımız ortalama 2 saat dinlendi. Şimdi üzerinin çikolata sosunu yani ganajını yapacağız. Bunun için bir paket kremamız var. Bunu şöyle bir sos tenceremizin içerisine alalım. Ve ocağımızı ısıtıyoruz arkadaşlar. Kaynatmıyoruz. Sadece çikolatamızı eritmek için biraz ısıtıyoruz. Kremamızı ısıttık. Kesinlikle kaynatmıyoruz arkadaşlar. Sadece biraz ısıtıyoruz. İçerisine 2 paket sütlü ve bitter çikolatamız var. 60'ar gramlık. Bunları şimdi içerisine şöyle parçalayarak atalım. Şöyle kaşığımızla yavaş yavaş karıştırarak iyice eritelim çikolatalarımızı. Çikolatalarımız iyice eridi. Şöyle artık kıvamını da göstermek istiyorum. Ganajımız, çikolata sosumuz artık hazır. Ganajımı şöyle bir sos kabımın içerisine aldım. Şöyle yavaş yavaş üzerine gezdiriyorum. Yarısını aldım arkadaşlar. Yarısı daha duruyor. Şöyle daha kolay, daha eşit dağıtabilmek için sosluğuma koydum. Gördüğünüz gibi muhteşem oluyor. Harika bir tatlı. Sosluğumu ikinci kere doldurdum. Çok fazla değil arkadaşlar. Sadece üzerini kapatıyorum, görüyorsunuz. Çok fazla dökerseniz yetmeyebilir sosumuz. Eğer daha çok kalın istiyorsanız 2 paket krema kullanabilirsiniz. Daha fazla çikolata kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ama bu yeterli bence. Tatlımızın hepsinin üzerine çikolata soslarını da döktük. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi önce oda ısısında, daha sonra da buzdolabında en az 3-4 saat, vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Soğumaya ve dinlenmeye bırakıyoruz. Tatlımız buzdolabında 3 saat dinlendi. Vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Ben 3 saat bekletebildim. Tatlımızı süslemek için şimdi çilek ve Antep fıstığı kullanacağım. İsterseniz file badem, file fındık da kullanabilirsiniz. Ya da evinizde hangisi varsa onu tercih edebilirsiniz. Her bir kasemin üzerine 1 çay kaşığı kadar Antep fıstığı koyuyorum. Çok dolu değil, gördüğünüz gibi çay kaşığı. Tamamen de üzerini kapatmak istemiyorum. Gerçekten muhteşem bir tatlı oluyor. Görseli, lezzeti muhteşem. Sayısı da çok olduğu için arkadaşlar günlerinizde, çaylarınızda, misafir toplantılarınızda çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hem çok zengin bir gösterişli bir tatlı, lezzeti zaten muhteşem, tartışılmaz. Bir de sayı adet olarak çok fazla çıkıyor. Onun için muhteşem bir tatlı. Mutlaka deneyin. Denerseniz lütfen yorumlarda yazın. Sevdiklerinizle tarifimi paylaşabilirsiniz. Süslemeye çilekle devam ediyorum. Bir adet çileğimi ikiye böldüm tam ortadan. Şöyle tabağıma koyuyorum, kaselerimin üzerine. Biraz Antep fıstığının üzerinde kalsın. Biraz kenara doğru. Gerçekten muhteşem oldu. Tatlılarınızın sunumu, görseli gerçekten çok önemli arkadaşlar. Tadına tabii bakınca zaten çok beğenecekler. Bu tatlıyı yedikten sonra zaten tarif istememeleri mümkün değil. Bu kadar şık, bu kadar güzel ve bu kadar lezzetli bir tatlı
Mutlaka sizden tarif isteyecekler. Çok şık oldu. Çikolata soslu yalancı tavuk göğsümüz artık sunuma hazır. Şık sunumu muhteşem lezzetiyle gerçekten efsane bir tatlı. Şimdi bir de kıvamını da göstermek istiyorum tatlımızın. Gördüğünüz gibi harika. Gerçekten muhteşem bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tatlı. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.